Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çok güzel bir güne uyandık. Bakar mısınız? Evlerimizin içi ne kadar serin olsa da dışarıda çok güzel bir güneş var. Çok az denecek derecede de bulutlar var arkadaşlar. Güne güzel başladık diyebilirim arkadaşlarım. Çok şükür bir güne daha uyandık. Bir güne daha uyandıran Rabbimize şükürler olsun. Şöyle bir kahve içmek istedim. Kendime gelmek istedim. Çünkü ayılmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Beni kendime getirmesi lazım bir şeylerin. En iyi Nescafe'nin olacağını düşündüm ve kendime şöyle kocaman bir Nescafe yaptım. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlarım. Hadi yapın kahveleri. Keyif kahvelerimiz olsun, ayılma kahvelerimiz olsun, kendimize gelme kahvelerimiz olsun. Arkasını dönmüş üzmuşumuza karşı içelim bakalım kahvelerimizi. Dün size tarhanayı göstereceğim dedim ama unuttum arkadaşlar. Unuttum tarhanamızı. Şöyle balkona gelelim ve bir güzel göstereyim. Gördüğünüz gibi kurumaya başladılar arkadaşlar. Şöyle tek tek çevirelim. Altlı üstü böyle kurusunlar bakalım. Üzerleri de böyle beyaz beyaz un olmaya başlamış. Bakın. Dün buraya birazcık güneş vurdu. Bugün de vurur. Daha güneş tam olarak dönmedi. Bugün de erkenciyiz. Çok şükür Allah'a. Böyle evireceğiz, çevireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ufalanma kıvamına gelecek Allah nasip ederse. Rabbim sağlıkla yemeği nasip eylesin inşallah. Şöyle çevirelim bakalım. Bunu çevirmişim. Şu şeyler özellikle kalın oldular arkadaşlar. Birbirine yapışanlar ve ayırmakta zorluk çektiklerim birazcık kuruma istiyor. Yani daha uzun kuruma isteyecek gibi sanki. Sesim de tam olarak düzelmedi. Tam olarak iyileşmiş de değilim. Dün de bayağı bir yorulmuşum. Misafir telaşı olunca çok güzel oldu ama. Keyifli oturduk vallahi. Tarhanamızı alt üst ettik geldik arkadaşlar. Hala kahvemi bitiremedim. Yavaş yavaş içiyorum şöyle tadını çıkara çıkara. Vallahi arkadaşlar dün o kadar yorulmuşum ki Cansucuğum da uykusuzdu. Ben de uykusuzdum. Vallahi yattık ama uyuyamadık arkadaşlar. Niye böyle oldu? Vücut yorgunken uyuyamıyor mu acaba? Ters mi tepiyor hani? Saat 12 gibi falan gittim ben uyumaya. Sabah 7'ye de alarmı kurdum ama kalkabildim mi? Kalkamadım. Ondan sonra çünkü gece böyle bir gözüm daldı benim. Böyle yarım saat mi uyudum, bir saat mi uyudum nedir bilmiyorum. Gözümü bir açtım ki sanki böyle 10 saat uyumuşum yani. Öyle bir dinçlik, öyle bir böyle gözü açmışlık yani. Bir yaşamışsınızdır siz de biliyorsunuzdur. Valla inanamadım yani böyle yorgunluktan mı neden? Hatta uyandım baktım Cansu da uyanık. Yavrum dedim niye yatmıyorsun? Anne uyuyamıyorum dedi. Öyle olunca işte yine ben erken kalkmaya çalıştım. Saat 9'a geliyordu kalktığımda. Hani böyle günün bereketi başka oluyor. Biliyorsunuzdur. Birçoğunuz biliyordur. Akşam işte o yüzden erken yatmaya çalıştım ama olmadı. Güzel bacılarım nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizi soracak olursanız bugün daha iyiyim. Yani günden güne daha da iyi olacağım inşallah. Toparladım. Bayağı bir toparladım. Çok şükür Allah'a. Tarhanayı bir alt üst ettik. Şimdi mutfağa girerim. Bir kahvaltı hazırlığına girişirim. Ya da diyorum bir tarif çekeyim. Hani güne erken başladım. Yemeğimi de erkenden yapacağım. Dün akşam uyumadan önce de nohut ısladım arkadaşlar. 1 kilo nohutu tamamen ısladım. Onu hatta düdüklüye koysam. Küçük 4,5 litrelik düdüklüme koydum. O tencerede haşlayabileceğim gibi değil. Fazla gelecek. 6 litrelik tencereme aktarıp da bir haşlayasım var onu. Yani dondurucuda olduğu zaman güzel oluyor, rahatlık oluyor biliyorsunuz. Biraz da yemek yapasım var. Öyle. Erkenden yemek işlerini falan halledeyim. Günün sonrasında bana sıkıntı olmasın diye düşünüyorum. Kalkayım.
bir şeyler yapmaya çalışayım. Böyle baş ağrım olduğu için kahve yaptım biraz da kendime gelebilmek için. Böyle gözlerimi kapattığım zaman açamıyorum gibi oluyor arkadaşlar. Böyle olunca da hani bağışıklığım daha da düşer mi acaba diye düşünüyorum. 2 gün boyunca yatmanın da etkisi var tabii. Hani hasta olunca gündüz yat, gece yat, gündüz yat. İnsan bedeni yatmaya da doyuyor. Ay Allah'ım kimseleri yataklara düşürüp de yataklara mahkum etmesin arkadaşlar. Yani ne kadar zor, insan yatmaktan yoruluyor yani. Ay her şey dengede güzel. Vallahi yatmanın da, gezmenin de, yemenin de, içmenin de hepsi dengede güzel. Yani hiçbirinin fazlası iyi değil. Her şeyin fazlası zarar deniyor ya, onun gibi. Rabbim hani yataklarda mahkum kalmış kim varsa şifa versin. Kimseyi kimsenin gözüne bakıtmasın. Kimseleri hastalıkla sınamasın inşallah. Hadi bakalım kalkalım, günümüze devam edelim. İnşallah sizler de çok çok iyisinizdir. Rabbim bütün güzelliklerinizi, bütün iyiliklerinizi daim eylesin inşallah. Çok güzel bir gün olsun bakalım. Benim için değişik bir gün olacak. İlerleyen vakitlerde göreceksiniz nasıl değişiklikler olduğunu. Şöyle güzel bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Hamurum mayalanmaya bile başladı. Ben de bu sırada ne yapacağım? Hemen nohutumu halledeceğim. Akşam ısladım demiştim size. Bakın şöyle iri taneli. Nohut yemeği yapacağım yavrum. Haşlayacağım. Fazlasını dondurucuya atacağım işte. Şöyle nohutlarım akşamdan şiştiler. Büyük tenceremi de çıkardım şöyle. Hemen onu da yapayım. Elimi kuruladım. Şöyle kurtlarını düzeltelim. Yıkayacağım. Büyük tenceremi alacağım ve haşlamaya bırakacağım. Ondan sonra da yanına artık ne yemeği yaparım, neler eklerim bilmiyorum. Bulgur pilavı yapasım var. Pirinç pilavı da olabilir. Durun bakalım. Önce şunu bir ocağa atalım. Bir güzel haşlansın. Burada da tereyağım var. Burada da turşularım hala bekliyor arkadaşlar. Fasulyenin üzerinden su almak zorunda kaldım. Çünkü yaptı. Suyu taşmaya başladı. Salatalıkta taşma yok. Rengi güzel bir şekilde dönmeye başladı. Ama fasulye böyle birazcık yaptı gibi oldu. Suyu taştı gibi oldu. O yüzden burada tutuyorum. Hani taşma olayları bitsin. Arka balkona koysam güneş alacak. Kilere koysam suyu taşar diye tedirgin oluyorum ve koyabileceğim yer yok. Orada bakalım bir yerler ayarlayacağız. Öncesinde şu nohutu halledelim. Turşu işlerine sonra bakarız. Şekillendirdiğim açmalarım şöyle tepsi mayasını oldular arkadaşlar. 2 tane ayırmış olduğum yumurta sarım vardı hamura eklemediğim. Şimdi yumurta sarılarımızı süreceğim. Ve önceden ısıttığım 175 dereceli fırında pişireceğim arkadaşlar. Yumurta da kabuk yapmış. Şunu bir temizleyeyim. Açmalarımı fırına sürdüm arkadaşlar. Önceden ısıttığım 175 dereceli fırına pişmesi için attım. Burada da bulgur pilavımı yapıyorum. Nohutumu da açtım. Şöyle misler gibi haşlanmışlar arkadaşlar. Onu da yemeğe çevireceğim. Pilavım için ocağa su koydum çaydanlıkla. O da bir ısınsın. Hemen pilavımı pişmeye bırakacağım. Domates, biber, Avlumbazı kapatayım. Soğan güzelce kavurdum. Sonrasında işte bulgurumu ekledim. Biraz kavurdum. Nanesini ve pul biberini ekledim. Suyunu da eklersem tuzunu da eklemiştim. Yemeğimi pişmeye bırakabilirim. Erkenden yemeğimi yapayım istedim. Çünkü benim üstümde inanılmaz bir ağırlık var. Kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Geldim balkona arkadaşlar. Yemeğimi koydum. Pilavımı pişmeye bıraktım. Açmalarım da mis gibi kabarmaya başladılar. Fırının içinde bir görseniz çok güzel oluyor ama kendimi o kadar kötü hissediyorum ki arkadaşlar. Çok iyiydim sabah. Yani iyi sayılırdım sabah kalktığımda. Dün iyiydim. Herhalde o uykusuzluk beni birazcık sarstı gibi oldu. Gözümün feri kaçtı. Baksanıza suratıma. Ay, şu an var ya yatağa girip o kadar çok uyumayı istiyorum ki şu an. Yoruldum herhalde arkadaşlar.
Ya böyle modunuzu da düşürmek istemiyorum, böyle hani sizin karşınızda uykum var şu bu falan da söylemek istemiyorum ama iyileşememişim demek ki arkadaşlar. Gezdim de dolu. Hani dün ilacı içmeyi unuttum herhalde, ondan soğuk algınlığı ilacını. Şimdi hemen ilacımı içeyim. Ondan sonra belki de 1-2 saat yatar uyurum arkadaşlar. Aslına bakarsanız bugün güne gidecektim ben. Eski binamdan Melih ablam var. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. O aradı beni geçen gün, Yeliz'cim böyle böyle apartman günü yapacağız. Eski apartmanım ya, gün yapıyorduk o zaman. Sen de katılır mısın Yeliz'cim falan dedi işte. Katılırım Melih abla, niye olmasın, hani ben de özlüyorum sizi, bahaneyle görüşmüş oluruz, gün bahanesiyle dedim. Çünkü diğer türlü hani görüşülmüyor arkadaşlar. Ayarlamak isteseniz de ayarlayamıyorsunuz, bir şeyler çıkıyor falan, ama gün olduğu zaman daha böyle mecbur hissediyor insan kendini. Daha böyle sorumluluk hissediyor gibi mi oluyor artık, nedir bilmiyorum, tam ifade edemedim. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Güzel olur falan dedim. Ama evden çıkacak, hiç böyle bir adım atacak halim yok şu an arkadaşlar. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Onlar da toplanmaya başlamışlardır. Olmadı arayacağım, söyleyeceğim Melih abla hani kötüyüm, gelebilecek durumda değilim diyeceğim. Yani böyle olmasını istemedim ama yani önceki akşam uyuyamadım, dün gece de uyuyamadım. Kahve mi yaptı acaba diye de düşünmedim değil. Ama hastalık vücut kırgınlığım daha geçmemiş benim. Tam düzelemedim. O yüzden böyle hemen azıcık yorulunca falan tekrardan böyle bir tetikleniyor gibi oluyor galiba. Her neyse bakalım. Ben şu yemeklerimi falan halletmeye çalışayım. Halledemezsem de yatıp uyuyacağım. Artık kalktığım zaman yaparım. Yapabilirsem, yapamazsam da evdekiler yapar, ne yapayım yani. Ta ne zaman Ali Beyciğim şöyle mısır almıştı arkadaşlar. Dolapta bekliyordu. Onu hemen böyle yıkadım, temizledim dışını. Baksanıza böyle sararmaya, kötü olmaya başlamıştı. Ziyan olmasın dedim. Vallahi hasta da olsak, ayılsak da bayılsak da bu işleri biz yapıyoruz. Geçenlerde Cansu'cum Instagram'dan bir hikaye atmıştı. Böyle mısırı çok dolu suda pişirmemek gerekiyormuş. Şöyle az bir su koyacağım, buharda pişireceğim arkadaşlar. O zaman böyle içi boşalmıyormuş. Bazen böyle içi boş boş kalıyor ya suda, fazla suda pişirdiğimiz zaman. Siz nasıl pişiriyorsunuz bilmiyorum ama ben de şimdi o şekilde pişireceğim. Azıcık su koyacağım içine. Ondan sonra kapağını kapatıp ocağa koyacağım. Bir 40 dakika falan pişiririm herhalde. Şöyle su oranını da bir göstereyim. Şu kadar bir su koydum. Yeterli olacaktır diye umut ediyorum. Hemen ocağa koyalım. Bir güzel pişsinler. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Ziyan olmaz inşallah. Arkadaşlarım ben dayanamadım, gittim yattım, saatlerce yattım yataktan çıkmadan arkadaşlar. Birazcık kendime gelmişim. Şöyle bizimkiler de nohut yemeğini yapmışlar. Ben nohut yemeğini yapamamıştım. Havuçlu, soğanlı güzel bir nohut yemeği yapmışlar. Burada da mısırımız var. Mısırımızı da göstermek istiyorum size. Cansu'cum yedi. Anne diyor hani sert olmuş ama diyor mısırın kendisinden kaynaklanıyor galiba sertliği diyor. Gayet güzel pişmiş. Şöyle suyun içinde kalandan bakalım. Hani susuzluktan dolayı mı diye. Yok, aynı dirilikte. Eskiden biz köydeyken böyle bıçakla çizikler atıyorduk mısırlara pişirmeden önce. Şimdi hiç öyle bir şey yapmadım hani süt mısırdır diye, ama bekledikçe de herhalde sertleşmiş. Bu daha yumuşak mesela. Mısırın gençliğine göre mi diyelim artık arkadaşlar. Ona göre de değişiyor. Güzel güzel. Böyle de pişmiş yani. Ay kendime geldim arkadaşlar. Gerçekten çok yorgun muymuşum, hasta mıymışım anlayamadım yani. Arkadaşlarım lokum 3 yıldır evimizde ve ilk defa böyle bir şey yaşadık. Şurada yerde oturuyordum. Bakın şunlar da benim gözyaşlarım. Ayşe'nin videosunu düzenledim. 4 Ekim sokak hayvanlarını koruma günü diye Instagram'da paylaştım. Onu paylaştım işte, burada ağlıyordum böyle sessiz sessiz.
Lokum hiç mümkün değil yani, böyle gelecek de kucağımıza yatacak, böyle mümkün değil yani. 3 yıldır ilk kez böyle bir şey yaşattı bana ve şu an mırlıyor. Güzel kızım benim. Yavrum. Sen anne üzüldü diye mi geldi? Ha? Yani gerçekten cadı bir kız olduğunu biliyorsunuz. İlk defa böyle bir şey yaptı benim güzel kızım. Ah bebeğim ah. İşte insana yapabilecekleri en güzel şey bu. Karşılıksız sevgi verdikleri. Bebeğim benim. Bugün de ağladık. Canım yavrum. Güzel bebeğim. Vallahi Cansu'yu çağırdım arkadaşlar. İnanamadık. Bu anı ölümsüzleştirmek istedik gerçekten. Cansu diyor anne, o da çok üzgün bakıyor diyor. Mırlıyor mu diyor. Mırlıyor vallahi. Bunlar can can arkadaşlarım. Bunlar can. Bunlar işte gerçekten çıkarsız karşılıksız sevginin göstergesi. Bunlar minnoş, bunlar bebek. Ya nasıl anladı benim üzüldüğümü de geldi. Yeliz'e zaten ağlamaya bahane lazım. Bugün de ağladık gene Ayşe. Bugün de Ayşe bahanemiz oldu. Öyle yani. Ben bayağı bir uyudum uyandım arkadaşlar. Neyse, kamerayı çevirmişken karşınıza böyle gelmek istemiyorum ama yani Ayşe'nin anısını paylaşmak istedim. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanları mı, dünya hayvanları mı? Hayvanları Koruma Günü'nü kutlarken Ayşe'ye değinmek istedim arkadaşlar. Ayşe'mizi Instagram'da ilk geldiği zaman paylaşmıştım. Gittiği zaman da paylaştım. Öyle. Bayağı bir uyudum, dinlendim arkadaşlar. Ben yani iyileştim sanıyordum ama iyileşmemişim aslına bakarsanız. Dün de böyle misafir telaşı olunca hani üstüne bayağı bir yoruldum falan gibi oldu işte. Dün gece de uyuyamadım. Güzel uyudum. İnşallah bu akşam erken uyursam sabahleyin de inşallah erkenden kalkabilirim. En sevmediğim halim böyle, karşınıza gelmek istemiyorum ama Lokum Hanım'ı göstermem lazımdı. Çünkü gözlerimize inanamadık. Yani üzüm evet ağladığımız zaman falan böyle geliyor. Sevgisini gösteriyor da Lokum bir ilkti. Bunu da sadece hani hayvansever arkadaşlarım anlayacak. Hani abartmıyor musun Yeliz'cim diyecek belki birileri ama hiç abartmıyorum, inanın. Tamamen işte karşılıksız sevgi bu. Arkadaşlarım, Lokum Hanım daha da bir kuruldu. Bakın şöyle. Heh, daha da bir kuruldu. Hiç keyfini de bozmak istemiyorum. Aslında yapmam gereken şeyler var ama birazcık daha böyle yatsın minnoşum. Bana da iyi geliyor. Mır mır ettikçe böyle benim de böyle negatif duygularımı, negatif enerjimi alıyor sanki minnoşum. Beni mutlu etti valla. Ya işte. Mutlu olmak isteyene mutluluk sebebi çok arkadaşlar. Neyse bakalım. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi yapacak işlerim var ama kalkacak durumum yok. Lokum Hanım'ın keyfine göre yaşıyorum şu an. Videomuzu düzenleyeyim. Bir taraftan da sizin kıymetli yorumlarınıza dönüş yapayım arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu ara hasta olduğum için böyle güzel bir performans sergileyemedim gibi oldu. Yani spontane yaşıyoruz biliyorsunuz. Gelenimiz, gidenimiz de, misafirlerimiz de. Ama bugün güne gidemediğime gerçekten çok üzüldüm. Çok da özlemiştim komşularımı falan. Yeni arkadaşlar katılmış. Melih ablaya sordum hani kimler var günde diye. Yelizciğim işte şu kata şu geldi tanımıyorsun, bu kata bu geldi tanımıyorsun falan. Artık hani tanışırız dedik, bir araya gelince tanışırız dedik. Şey oluyor arkadaşlar, bilmiyorum sizde de öyle midir? Hani belli bir zamandan sonra daha büyük evlere, daha ferah evlere geçmek istiyor insan. Ya da konforu daha farklı evlere mi geçmek istiyor diyelim. Oradaki evim hani daha küçüktü. Çocukların da hani ayrı ayrı odalarını yapma şansım yoktu. Aslında şeydi orası. 3+1 mi? Salon, yatak odası, çocuk odası, oturma odası, mutfak. Evet. 5 odalı. 3+1. 4+1 mi oluyor? 2 tane oturma odası vardı. 2 tane yatak odası vardı. Ay neyse, kafam karıştı. Şu an şey yapamadım. Evin planı düzgün. Yani girişte salon vardı arkadaşlar. Misafir odası.
Ondan sonra çocuk odası, mutfak, oturma odası, yatak odası diye gidiyordu. Anlayacağınız dış kapıyla oturma alanının yeri hiç uygun değildi. Bir daireye giriyorsun, ta karşıya gidiyorsun hani mutfak ve oturma odası için. Mutfakla oturma odasının arası yine açıktı böyle. Ekstradan da misafir odası vardı ve o misafir odasını hani iptal edip hani yatak odasına çevirsen ya da oturma odasına çevirsen, çocuk odasına çevirsen mümkün değil, olmuyordu. Hani bazı evler vardı ya böyle planı şey olmaz, kullanışlı olmaz, ama bazı da böyle 90 metrekare olur, 80 metrekare olur ama çok kullanışlı bir ev olur. Çok şükür Allah'a, evimizde, yuvamızda, hani orada da mutluyduk, orada da huzurluyduk ama çok sıcak oluyordu ve evin planından dolayı bir türlü böyle düzene girmiyordu. Yatak odasını küçücük bir odaya taşımak zorunda kalmıştık, çocuklar çocuk odasına sığmadığı için. Hani oturma, tek balkon vardı mesela. Oturma odasından balkona çıkılıyordu. Hani arka misafir odasını, yani dış kapının oradaki misafir salonu günlük oturma odası yapsan yazın sıcaktan durulmuyordu ve balkon arıyor insan. Hani böyle bir balkona çıkayım, bir etrafı göreyim istiyor. Bir türlü düzene sokamamıştım. Sonrasında böyle çocuklar da büyüyünce hepsinin, hani ikisinin de ayrı ayrı odaları olsun, ders çalışma olayları falan ona göre olur diye düşündük. Hem yatırım olur dedik. Çok şükür Allah'a bu evimize o sebeplerden dolayı taşınmıştık. Öyle yani, konu da buraya geldi. Nereden geldiyse böyle laf lafı açıyor ya bende. Şey işte, ilk böyle bina, orası kaç? 6 kere 4, 24, 25 daire arkadaşlar orası. 6 katlı ve her katta 4 daire var. Melih abla da benim katımdaki komşum, çapraz komşumdu. Öyle olunca işte hani kalabalık bir binaydı. Çok da güzel komşuluk, arkadaşlık yaptık. Gün yaptık falan. Güzeldi yani. Kültür Apartmanı. En güzel anılarım orada. Caner'cim orada doğdu, orada büyüdü. 10 yaşına kadar orada geldi. Hani her evde bir anı, bir hatıra bıraktık her gittiğimiz yerde. Çok şükür Allah'a, burada da güzel insanlara denk geldik. Orada da güzel insanlara denk gelmiştik. Samsun'da da çok güzel insanlara denk geldik. Rabbim güzel insanlardan ayırmasın. Çok fazla böyle konuşmayla, sohbetle de uzamasın videomuz. Öpüyorum sizlere, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Rabbim kimin kalbinde, gönlünde nasıl bir ev istiyorsa, nasıl bir ev diliyorsa, ne istiyorsa diyelim, sadece evle kısıtlamayalım, ne istiyorsa Rabbim tez zamanda almayı, içine girmeyi, oturmayı, güzel bir şekilde yaşamayı, ne istiyorsa ona kavuşmayı, neyin hasretini çekiyorsa, neyin olmasını istiyorsa ona kavuşmayı nasip eylesin. Huzurlu, mutlu bir şekilde de yaşamayı nasip eylesin inşallah diye dua edeyim. Rabbim güzel kalbinize, gönlünüze göre versin herkesin. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir taraftan videomuzu düzenleyeyim, bir taraftan da yorumlarınıza, kıymetli yorumlarınıza dönüş yapayım. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız çok çok kıymetli, çok çok değerli. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yarına inşallah çok daha güzel bir şekilde karşınıza gelmek nasip olur. Öptüm, hoşça kalın arkadaşlarım. Görüşene kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın.